Evet hocam, şimdi bugün LG Flatron V1943 SS modelinin tamirini yapacağız. Bu cihazda sorun buradaki güç ışığı, gördüğünüz gibi yansın yapmasına rağmen ürünle standby'a geçiyor. Ne bir görüntü veriyor, hiçbir şey yok. VGA takıp test ettim, hiçbir şey gelmiyor görüntüde. Yani sinyal yok, ekranına bile geçmiyor ürün. Yani bu monitörü ikinci el aldım. Tamir edip satmayı düşünüyorum. Yani ekranda bozuk olabilir. Kartta patlak olabilir. Ben ne bileyim. Olabilir yani. İşte bu yüzden buna bakacağız şimdi. Bu hata arkadaşlar, bu bir hata kodu aslında. Kart kendini korumaya aldığını gösteriyor. %90 ihtimal güç kartındaki kondansatörler şişmiş. LG'nin Flatron ve Samsung'un Sync Master serisinde kronik, yani %90 cihazlarda var kondansatör şişme zımbırtısı. Tabii başka şeyler de olabilir, yani içindeki işte işletim sistemi diyeyim, ondan sorun olabilir. Ya da ne bileyim arkasındaki floresanlar olabilir, her şey olabilir, bilmiyoruz. Şimdi söküp bakacağız. Şimdi bu cihazlarda, Flatronlarda şöyle arkasını kırdığımızda gördüğünüz gibi hiçbir vida yok. Çentikli bir şey var. Yani şuralardan ince bir şey sokarak çerçeveyi sökmemiz gerekiyor. Bu süreç çok uzun sürecek. Ondan buraları hızlandırmayı düşünüyorum. Şöyle başlayalım. Şöyle düz tornavida ile gayet yapabilirsiniz. Yani bir mahsuru yok. Sadece kasayı çok fazla esnetmeyin. Çünkü esnek bir plastik olduğu için cart diye kırılabilir. Şöyle. Çerçeveyi söktükten sonra da cart diye çekmeyin. Niye çekmeyin? Çünkü burada kart var ya. Bu kartın kablolarını şey yapabilirsiniz, koparabilirsiniz. Onları koparırsanız oho zaten dert yani. Ondan dolayı cart diye çekmek yerine yavaş yavaş kablosunu çıkartarak şey yapın ki o kabloyu kırmayın. Kırmayın ne kabloyu ya? Şey yapmayın işte, neydi adı? Koparmayın. Evet, ben gibi olmayın yani. Neyse. Şimdi arka panelde şöyle kartın kendisi var. Bir çentik tutuyor, bu kırılmış bir tane. Eski ya, artık plastik yumuşamış tabii ki. Burada bir çentik var. Bunu şöyle geriye doğru şey yapıp kartı buradan çekiyoruz. Artık paneli atabiliriz. Evet. Sonra şu soketi de çıkartalım. Burada gördüğünüz gibi. Evet. Bu da işte öndeki tuş kartı yani. Neyse. Sonra ekrandan tutarak aleti ters çeviriyoruz. Sonra burayı kaldırdığımızda evet. Hayırlı olsun hocam. İçini açtık. Güzel. Şimdi burada ne yapacağız? Kartlar bu kasanın altında komple. Burada iki tane kablomuz var. Bunlar arka ışığın kablosu. Floresanların. Şurada bir çentiği var. Bu çentiğe basıp çekiyoruz bunları. Yine dediğim gibi kablolara abanmayın hocam. Eldivenden zorluk tabi. Eldiven işleri sıkıntı hocam. Neyse. Burada LCD panele giden kablo var. Araflex. Bunu da şu iki çentiğe basarak ufak sağ sollarla çekiyoruz. Ve bu da çıktı. Burada bant var. Bunu söküyoruz. Banta gerek yok zaten. Sonra artık kartı çıkarabiliriz yanından. Şurada Flex'in yapışkanı var. Ona dikkat edin. Şimdi ürünü böyle açtığınızda karşınızda iki tane kart olacak. Bu kartın power kartı. Bu ise denetleyici kart diyeyim. İşte power kartında ne var? Bunu besleyen voltajlar üretiliyor. Arka floresanlar için yüksek voltaj üretiliyor. Öyle yani. Bununla bir işimiz yok büyük ihtimalle. İnşallah yani. Büyük ihtimalle dediğim gibi kronik sorun bunda %90. Bu dörtlü için şöyle yıldız. Böyle söküyoruz hocam bunları. Eldivenlerle çok zor oluyor bu arada. Eldiven takmayın yani.
Evet. Power kartının vidalarını söktük. Şöyle esneterek alüminyumu çıkarmamız lazım kartı. Çok kolay bir şekilde çıktı zaten. Burada bir soket yok maalesef, direkt lehimlenmiş. Ondan bunu da çıkarmamız lazım. Yani şuraya bir soket atmak çok mu zor demiyor insan. Neyse. Sökerim, yapacak bir şey yok. Bunu da bir design yaptık. Denetleyici kart bu işte. Ekranı sürüyor, ne bileyim işte tuşları kontrol ediyor, cartçut. Bunda bir sorun gözükmüyor, bir yanlık falan. Bunu da sökütüne şöyle söküyoruz. Bunu artık kenara atabiliriz. Atmıyoruz tabii ki. Neyse. Şimdi anakartımızda bir evet, uzaktan baktığımızda zaten şişik kondansatörler direkt gözüktü. Kamerada gözüküyor mu hiçbir fikrim yok. Ama şu iki kondansatör, bu bir de bu, direkt şişik. Suscon marka kondansatörler bunlar. Yani Suscon zaten o yıllarda kronik bir kondansatör markasıydı. Ondan dolayı bu kartlar da işte böyle patlıyor sürekli. Gördüğünüz gibi zaten bu şişik mesela. Bombe görünüyor mu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama şişik yani. Niye inanmıyorsun? Neyse, bunu gerekmiyor. Şimdi ne yapacağız? Bu iki kondansatörü söküp yerine yenilerini takacağız. Şu şişik bile bu şişik. Bu şişik değil. Ama bu da aynı hatta. Ondan dolayı bunu da değiştirmek istiyorum. Ne olur ne olmaz yani. Bunda herhangi bir şişiklik gözükmüyor. Bu Lelon marka zaten. Suscon'lara göre bir tık daha kaliteli bir marka. Burada Bulge kondansatörümüz var. Bunda hiçbir şey yok. Dümdüz yine. Öyle bu üçünü değiştireceğiz. Ve inşallah sorunu çözmüş olacağız. Şimdi değiştirirken ne lazım hocam? Adını unuttum ya. Lehim pompası lazım, havya lazım, lehim teli lazım yani, başka bir şey lazım değil. Tabii ki ama lehim pompamı nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Evet, bulduk. Güzel, kolay oldu. Şimdi bu 3 kondansatörü söküp değişimini yapacağız. Bacaklarını buluyoruz bu 3 kondansatörü. Bir tanesi bu, bir tanesi bu. Bir tanesi de şurada. Evet. Komponent sökerken önce lehim veriyoruz biraz. O kalitesiz lehimi alsın diye. Böylece daha kolay şekilde sökülüyor. Evet, ucunda kalmış. Şu bacak tam sökülmedi bu arada ya. Şey yapmışlar. Bükmüşler bacakları, ondan dolayı kolay sökülmüyor. Bu da tilt olduğum şeylerden biri. Yani niye yaparsın ama? Dayanıklılık istiyorsan git silikon at yani. Evet, bu bayağı zor olacak. Ben bu video dışında yapıp geleyim. Çünkü uzun sürecek. Öyle yani. Ya yapacağım bir şey yok. Bu 3 kondansatörü sökeceğim öyle. Hemen sökeyim, geliyorum. Evet, şimdi kondansatörleri söktüm. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadan da şöyle boşluklar olduğunu zaten görüyorsunuz. Sökülen kondansatörler bunlar hocam. Şöyle 470 mikrofarad 25 volt gibi bir değeri var. Bakın şu bombeli mesela. Kamerada gözüküyor mu hiçbir fikrim yok. Ama büyük ihtimalle gözüküyordur diye düşünüyorum. Suscon marka, dediğim gibi Suscon zaten kronik. Şimdi bunları neyle değiştireceğiz? 680 mikrofarad değiştireceğiz. 680 35 volt. Şimdi bu şeyi bir açıklık getireyim. Bir yerdeki atıyorum kondansatörler 25 voltsa 35 volt takabilirsiniz. 50 volt takabilirsiniz. İsterseniz 200 volt takın. Herhangi bir sorun olmaz. Alan olduğu sürece. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Hatta daha iyi bile olur. Ama atıyorum kapasite olarak konuşayım. Bir hatta 470 varsa 680 takılabilir. Herhangi bir sorun çıkarmaz.
Bir yerde 470 varsa 220 takılamaz. Yani değerin altına düşemezsiniz ama üstüne çıkabilirsiniz. O da sınırlı. 470 olan bir hatta 1000 takamazsınız mesela. Çok sağlıksız olur. Ama 680 gibi çok az şeyler gayet okey. Herhangi bir sorun çıkarmaz. Şimdi bunları takacağız. Bunları takarken dikkat edeceğiniz şey şu. Önce bir bacaklarını kesmek istiyorum. Çok uzunlar çünkü. Gereksiz uzunluğa gerek yok şimdiden. Bu kısım eksi taraf. Gördüğünüz gibi. Kartta bu eksi taraflar şu siyah yere gelecek. Siyah kısım var ya, oralara gelecek. Yani şöyle tutabilirsem bir gün. Şöyle siyah kısım, yani çizgili kısım siyah kısma denk geliyor. Bunu böyle tutturuyoruz. Arkadan da bacaklarını büküyoruz ki lehimlerken çıkmasın. Sonra bir sonraki için yine aynısını uygulayacağız. Yine bacaklarını keselim. Bacaklarını kesmeyebilirsiniz bu arada. Ben bir tık daha rahat olmak için kesiyorum. Neyse. Siyah tarafı dikkat ettiniz. Siyah taraf böyle taktınız içine. Bitti. Ve yine büktünüz pilleri. Yine aynısı. Evet, şimdi lehimlemeye geçebiliriz arkadaşlar. En keyif aldığım kısım. Neyse. Havayımızı alıyoruz yine klasik. Pastaya bandıralım. Neyse. Yani lehimliyoruz, bir şey yok bunda. Eldivenle yaptığım için zorlanıyorum bu arada. Normal çok iyi lehim yaparım da eldivenle zor oluyor biraz. Neyse. Gördüğünüz gibi pasparlak bir lehim ya. Şu kaliteye bir bak abi. Pasparlak. Neyse. Devam ediyoruz. Lehim yaparken de yani kısa devre ettirmeyin tabii ki. Bunu söylememe gerek yoktur herhalde ama aynısını son kondansatörümüzde de yapalım. Evet, işte. Şöyle görebilirsiniz. Burada var. Burada ve burada var. Zaten lehim kalitem mükemmel. Neyse. Şimdi bacakları keseceğiz. Yani bir şey yok. Bacakları olabildiğince dipten kesin ki herhangi bir kısa devre falan olmasın. Çünkü bu aletlerin alt kısım komple demir metal yani. Ve kısa devre yapar. Eldivenle çalışmak çok zor bu arada. Neyse. Bunları ufak kaldırarak yapsam daha iyi olacak. Yoksa karta zarar vereceğim gibi hissediyorum. Kaldıramıyorum ben. El beceriyle ne oldu benim ya? Bu aralar bir şey... Allah! Ah, çıldıracağım. Kriz geçireceğim şimdi. Neyse, falçatayla yapalım o zaman. Ucunu şöyle çok az açıp. Böyle işler yaparken devre yollarını çizmemeye, koparmamaya dikkat ediyoruz. Benim el becerim komple yok şu an. Yani kaç kere yaptığım işi şu an yapamıyorum. İlk kez video önünde yapıyorum bir tane ondan. Amatörlük. Keşke bu arada baştan yapsaymıştım. Neyse. Kartta herhangi bir hasar gözükmüyor. Çizdim ama yani bir yol falan kopukluğu, bir kısa devre falan bir şey gözükmüyor. Neyse. Şunu da kaldırabilirsem inşallah. Kopardık. Okey. O da olur. Sonra son bu var. Şimdi lehimimizi bitirdikten sonra ne yapmamız lazım? İzopropil alkolle temizlememiz lazım kartı. Yoksa neden? Lehim pastası kaldı ya şu aralarda mesela. Onlar zamanla kartta korozyon yapar ve kartı bitirir. İzopropil alkol. Şöyle %99.9 olması önemli burada. Neyse, açıyoruz. Benim uğurlu diş fırçam. Şöyle bandıralım hocam. Sonra silelim hocam. Evet. Gördüğünüz gibi tertemiz. Orijinal gibi duruyor. Yemin ederim orijinal gibi duruyor. Neyse.
Buna işimiz kalmadı. Bunu hemen kapağını kapatıp kaldırıyoruz. Kart tamiri bu kadar. Gördüğünüz gibi herkes çok dümdüz duruyor. Şöyle yandan da göstereyim, bakın. Dümdüz. Neyse. Şimdi geri toplamaya geçelim aleti. Aynı adımların tersine uygulayacağız. Bir şey yok ya. Şöyle önce bunu tabii ki takmamız lazım. Bu arada normalde şu VGA kartında, yani anakartta diyeyim, şuralarda somun olması lazım. Bu somunları sökerek çıkartıyorsunuz. Yani ben sadece buradaki vidayı söküp çıkardım ya. Sizde yoksa direkt çıkarabilirsiniz zaten, ama varsa önce buradaki somunları sökmeniz lazım. Yoksa çıkaramazsınız. Hatta kartı kırarsınız, dikkat edin. Neyse. Öncelikle bunu takalım. Buradaki delikle işte denk gelecek deliğe. İyice sıkıyorsunuz. Bu somunlardan bende var bu arada. Bunları değiştireceğim tabii ki satmadan önce. Adama somunsuz satamam yani. Şurayı bir ufak açalım ama. Daraldım biraz. Neyse. Evet, bunu niye taktık ki? Bunu niye takmayacaktık buna. Çünkü niye önce konnektörü takmamız lazım ki bunu takalım. Şimdi konnektörde şu çentikte olan kısım şu boşluğa gelecek şekilde direkt takıyoruz. İçeri iyice girdiğinden emin olun bu arada. Gevşek bağlantı kötü bir şey çünkü zaten biliyorsunuz. Neyse. Devam edelim şimdi. Yine bir adet vidamızı takıyoruz. Evet. Bunu taktık. Şimdi sırada bu var. Bunu takarken alüminyumu esnetmeniz lazım. Zaten çıkarırken de aynısını yaptım biliyorsunuz. Neyse. Şuradaki delik var ya. İşte bu konnektöre girecek şekilde. Evet. Oturdu mu yerine? Çok güzel oturdu. Sonra vidalamaya başlayacağız. Konuşamıyorum. Neyse. Şu büyük vida vardı ya bir tane. O şuraya geliyor. Vidaların yerlerini karıştırmayın. Yoksa ya oturmaz ya da kartı şey yapabilirsiniz, kırabilirsiniz. Zaten kart kırılırsa oho yani. Son vidamızı taktıktan sonra takılmak istemiyor galiba. Bilmiyorum. Bayağı alüminyum çekiyor. Takılmak istemiyor. Neyse. Evet, yanlış yere vida atıyormuşum. Çünkü buraya atacağımı buraya atıyormuşum. Allah Allah. İlk videomdan dolayı bu arada ellerim titriyor. Amatörlük var üstünde inanılmaz şekilde. Ama sorun yok. Neyse. Şimdi paneli topladık komple gördüğünüz gibi zaten. Şimdi aynısı. Arkaya doğru şey yaptık. Şöyle diye hatırlıyorum. Şöyle mi? Nasıldı ya? Büyük ihtimalle şöyle falandır işte. Geri bantladık. LCD'nin şeyini, konnektörünü. Bunu yavaş takın. Hassas bir konnektör çünkü. Kırabilirsiniz. Bunlar da floresanların zaten. Evet. Ürünü topladık. Yani bayağı bitti şu an. Şimdi arka yeri takıyoruz. Zaten direkt oturuyor. Evet. Kaldırırken ekrandan da tutuyorsunuz tabii. Düşmesin. Evet. Şimdi ne kaldı işte? Ön panel kaldı. Başka bir şey kalmadı. İyice oturduğundan emin olun ama. Ön paneli alalım. Atmışım. Neyse. Tabii ki bunu unutmuyoruz. Lütfen. Bu önemli. Bunda konnektörünü nasıl söktüysek aynı şekilde takıyoruz yani. Bunda ekstra bir şey yok. Bunda
Aynı şekilde nasıl söktüysek şu led var ya burada. Led buradaki şeffaf kısma denk gelecek. Öyle. Gel bakalım. Şöyle çevirdik. Önce buraya sokuyoruz, buradaki boşluğa. Sonra buradaki şeye oturtuyoruz. Eldivenlerden dolayı dediğim gibi yapamıyorum. Bir gün yapacağım. Evet. Yaptık. Gayet güzel. Şimdi bir dakika. Yok lan. Evet, beynim yandı. Böyle yapmam gerekirken öbür türlü takmışım cidden. Yani ne desem boş. Ama bunu nasıl takacağız ya? Ben bunu hiç uğraşmıyorum. Ben hep burayı söküyorum. Tamam mı? Söküyorum böyle. Ben uğraşamam. Ben yaşlı bir adamım. Evet, şöyle taktık. Yine taktık. Kaç kere takacağız bilmiyorum artık. Neyse. Tersten yapacağım. Siz görün diye az önce ters çevirdim de. İşte ufak geometrik sorunlar. Neyse. Her şey çalışıyor güzel. Sonra şuradaki kablo kanalları var. Ona denk getiriyorsunuz kabloları. Ürünü kapatacağız şimdi inşallah. Bugün yapacağım. Evet. Ürünü kapattık. Hemen şimdi güç verip test edelim. Buraya takıyoruz. Lütfen bir şey patlamasın. Duman falan yok. Ve gördüğünüz gibi ürün normal bir şekilde açılıyor. Işıktan belli olmuyor büyük ihtimalle. Işığı kapatayım şöyle. Gördüğünüz gibi geldi. Yani bir tamirimiz daha başarılı. Bu kadardı. Yine ışıktan gözükmüyor büyük ihtimalle. Öyle gördüğünüz gibi gayet normal şekilde. Bunlar çalışmıyordur büyük ihtimalle, evet. Bunların çalışması için VGA takmamız lazım. VGA takıp zaten ekstra video eklerim büyük ihtimalle. Bu kadardı. Yine başarılı bir tamir. Işıkları falan kapattım. Gördüğünüz gibi monitör çalışıyor zaten. Işığımız full yanıyor, yani alette bir sorun yok. Tuşlarımız çalışıyor. Yani nasıl giriliyor bilmiyorum, ilk kez açtım monitörü ama. Mesela brightness ayarıyla oynayalım. Evet, parlak düşüyor. Şimdi diyebilirsiniz işte VGA takmadığın için açılmıyordu falan. VGA'yı çıkaralım mesela. Gördüğünüz gibi sinyal yok ekrana düşmesi lazımdı. Az önce böyle düşmüyordu zaten. Bakın buna bastığımda da kapanıyor. Yani böyle olması lazımdı aslında. Tekrar bastığımda açılıp full yanıp bunu. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok.